Selamünaleyküm. Hacer'in Lezzetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için muhteşem bir kahvaltılık tarifi vereceğim. Sabahları ne pişirsem deyin düşünenler için muhteşem bir çörek tarifi. Hamur yoğurmak yok. Çok kolay bir tarif. Öncelikle kasemize 2 tane yumurtamızı kıralım. Yumurtamızı güzelce çırpalım. 1 yemek kaşığı şeker ilave edelim. Şeker içerisine çok güzel lezzet veriyor. 1 su bardağı su. 1 su bardağı süt. 1 paket maya, 1 yemek kaşığı. Yaş maya varsa yarım paket kullanabilirsiniz. Unumuzu boşaltalım. Yarım tatlı kaşığı tuz. Hamurun kıvamı katı olursa birazcık süt ekleyebilirsiniz. Hamurun kıvamını birazcık açmak için yarım su bardağı daha süt ilave ettim. İsterseniz su da ilave edebilirsiniz. Toplamda 1,5 su bardağı süt, 1 su bardağı su. Üzerine kapatalım, hamurumuz mayalansın. İç harcını hazırlayalım. 1 tane patates, 2 tane domates, 4 tane sivri biber, birazcık sucuk. Sucuk yoksa olmazsa da olur. Biberlerimizi ince ince doğrayalım. Domateslerimizi güzelce yıkadıktan sonra kabuklarını soymayalım. İnce ince doğrayalım. Sucuğumuzun kabuğunu soyduk. Elinizde kavrulmuş kıyma varsa onu da içine ilave edebilirsiniz. Çok lezzetli olur. Kıymanız da varsa kavurabilirsiniz. Çiğ ise o şekilde de lezzetli olur. Patatesimizi rendeleyelim. Patatesimiz çiğ patates. Malzemelerimiz hazır. İç harcı. Hamurumuz çok güzel kabardı. Birazcık salladım. Oturdu kabarcıkları. Spatula ile karıştıralım. İç harcımızı boşaltalım. Alt üstü güzelce karıştıralım. Bütün malzemeler iç içe geçsin. Hamurumuz hazır. Tavamızı ocağımıza alalım. Üzerine yağımızı gezdirelim. Tava ısındıktan sonra öncelikle bir kepçe koyalım. Daha sonra üzerine bir kepçe daha koyalım. Kepçenin ters tarafıyla güzelce her tarafına gelecek şekilde yayalım. Boş yer bırakmayalım. Ocağımızın altını kısalım. Çok güzel kızardı görüyorsunuz. Bu tarifi bir kere yaparsanız sürekli yapmak isteyeceksiniz. Çocuklar da sürekli ister. Tekrar yağ dökelim. Kepçenin ters tarafıyla güzelce yayalım. Kaşığımızla düzenleyelim.
Kenarları boş kalmasın. Altını kontrol edelim. Kızarınca çevirelim. Tekrar bir alt üst edelim. Her iki tarafı da çok güzel kızardı. Servis tabağımızı alalım. Tekrar yağ dökelim. Her defasında 1-2 yemek kaşığı yağ dökelim. Tavanız küçükse bir kepçe de yeterli. Kaşığımızla düzeltelim. Tekrar altını kontrol ederek ters çevirelim. Altı kuruysa birazcık yağ dökelim. Çevirerekten her tarafını nar gibi kızartalım. Çöreklerimizin hepsini aynı şekilde pişirelim. Toplamda 5-6 tane çöreğim çıktı. Bir tane de küçüğü çıktı. Sıcak sıcak dilimleyelim. Hamurunu akşamdan hazırlayıp iç harcını da hazırlayıp kenara korsanız sabah çok kolaylıkla rahatlıkla kahvaltınızı hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde servis yapması da çok kolay. Hem doyurucu, vitaminli. Dokusuna da bakalım, iç dokusuna. Çok güzel kızardı. Evet arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız güzel tariflerimden haberdar olacaksınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.